Herkese merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Bu gördüğünüz yeni talismana ait adaptif hız sabitleyici olan yeni talismana ait bir direksiyon. Bunu eski talismanda çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğim. Yani direksiyon fiziki olarak şu kısımlar her şey aynı görünüyor. Hatta bu pinlerde her şey aynı görünüyor. Bir tek düğmeler farklı. Yeni direksiyonun düğmelerinde eskiden farklı şeyler var. Mesela ne var? Hız sabitleyici ve hız limitleyiciyi buradan düğmeye basarak aktive edebiliyorsunuz. Eskisinde biliyorsunuz aktive etmek için orta konsolda bulunan düğmeyi hız sabitleyici veya hız limitleyici pozisyonuna almanız gerekiyordu. Sıfır tuşu ortaya gelmiş burada. Burada da artı ve eksi tuşları var. Aynı zamanda sete bastığınızda, alta bastığınızda bunu ilk devreye aldığınızda hız sabitleyicinin süratini sabitlemiş oluyorsunuz. Artı eksi artı aynı zamanda res, eksi de set tuşu ve burada da adaptif hız sabitleyici için mesafe ayarlama tuşu var. Elimde iki tane var bu direksiyondan. Bir arkadaşa ısıtmalı direksiyon projemiz var. Isıtmalı direksiyon yapacağız. Onun için getirttim. Direksiyonun görüntüsü bu şekilde. Evet, düğmelerin şekli değişik yeni direksiyonda. Derisi biraz daha böyle yumuşak dokunuşlu. Dikişlerine bakacak olursak dikişleri aynı. Bunun kırmızı dikişli olanı da var. Arka taraf kapak aynı. Hiçbir farkı yok. Ve içi de aynı. Isıtmalı bir direksiyon. Buradaki düğmelere gelince de burada işte telefon açma kapama, sesli komut, arabanın sesli komutu. Aynı zamanda Android Auto ve CarPlay'e bağlandığınızda da bunları kullanıyorsunuz. Kısa bastığınızda. Burada gösterge panelindeki menülerde çeşitli bilgilerin değiştirilmesi. Yine bu ok tuşları da gösterge panelindeki bazı değerlerin yani kilometre, 100 kilometrede yakılan yakıt ve benzeri değerlerin değiştirildiği yer. Ve burada da OK tuşu var. Seçtiğiniz ayarı onaylamak, içerisine girmek için OK tuşu var. Yani şekli böyle. Boyut olarak aynı. Fiziken aynı. Şu görüntüsü aynı. Hiçbir değişiklik yok. Ve bu dediğim gibi ısıtmalı bir direksiyon ve bir arkadaşın talismanına ısıtmalı direksiyon montajı yapacağız. Onun için ben bunu getirdim. Sadece direksiyon almak ve düğme almak ısıtmalı direksiyon için yeterli değil. Devre üzerinde iki taçlarda da 3 tane eksiklikler var. Onlar tamamlanmadan ben sadece direksiyonu ve açma kapama düğmesini alıp bu işi çözerim diye düşünen varsa yanılır. Boşuna masrafı yapmayın. Eğer öyle düşünüyorsanız. Devre üzerinde daha eksiklikler var. Onların tamamlanması lazım. Bu arkadaşa ben onları da gidererek bu ısıtmalı direksiyonu onun aracına monte edeceğiz. Şu yeni talismana ait direksiyonu burada deneyeceğim. Evet, yeni direksiyonu taktım. Şimdi bakıyoruz. Hız sabitleyici açınca hız regülatörünü kontrol ettirin diyor. Hani bu direksiyon uyar diyen bazı arkadaşlar olmuş. Uymaz arkadaşlar. Ben bunların direnci bu direksiyon yani eski talismanın direksiyondan farklı. Hatta şu düğme olanla olmayan arasında bile fark var. Yani ben ölçtüm, bunlar farklı. Benim aracımda direksiyon ısıtma var. Bu da direksiyon ısıtmalı. Evet, direksiyon ısıtması çalışıyor. Bakın hangi fonksiyonlar aynı. Hız sabitleyiciyi açınca bakın bizde eskilerde buradan hız sabitleyici ve hız limitleyici açılıyor. Bakın bunda hız sabitleyici buradan açılıyor. Yani çalışmaz. Bakın çalışmıyor. Yani mesafe takip hiçbiri çıkmıyor. Direnç farklı olduğu için hiç çalışmadı. Ama neresi çalışıyor? Bakın. Bu düğme çalışıyor. Çünkü bununla aynı voltaj ve direnç değerlerine sahip bu. Yani bu düğmelerin üstüyle bunun altı uyar mı? Hayır, uymuyor. Çünkü bu düğmelerin bastığı yerle bundaki yerler farklı. Bak, telefon onda. Şurada gördüğünüz gibi üstte. Bunda ise telefon solda. Konuşma kontrolü bunlar çalışmıyor. Yani bir tek şu çalışıyor. Menü değiştirme tuşu ve
aşağı yukarı tuşları. Bakın. Bunlar gayet güzel çalışıyor ve okey çalışıyor. Onu da şöyle yapayım. Okey'i göstermek için. Bakın basılı tuttuğunuzda yanıp sönüyor. Yani okey çalışıyor. Ve ısıtma fonksiyonu da çalışıyor bunu. Evet, eskisini yerine taktım. Hava yastığını takmadığım için hava yastığını kontrol edin diyor. Ama devrede uyarlamalı regülatör buradan bastıkça mesafeyi ayarlıyor. Hemen şuradan geçersiz hız diyor. Çalıştığını görüyoruz böylece. Limitörü devreye alalım. Hız limitörü çalışıyor. Düğme çalışıyor. Bu çalışıyor. Yukarı aşağı çalışıyor. Sesli komut çalışıyor. Evet, okey çalışıyor. Yalnız direksiyon ısıtma ile ilgili bir şey ifade etmek istiyorum. Şu düğmeyi alıp hani ısıtmalı bir direksiyon alırsam bu ısıtma fonksiyonunu ben faal hale getiririm diye düşünen varsa yanılır arkadaşlar. Çalışmıyor. Bunu Türkiye'de, hatta Avrupa'da ilk yapan benim. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye'deki Renault Talisman'larda devre üzerinde eksiklik var ve siz bu düğmeyi sadece alayım, buradaki ısıtma düğmesini, ve ısıtmalı bir direksiyon alayım, sonra ısıtmalı direksiyon fonksiyonuna sahip olayım diye düşünüyorsanız yanılırsınız arkadaşlar. Boşuna masraf yapmayın. O ikisiyle halledebileceğinizi düşünüyorsunuz. Daha iki tane daha ilave devreyi tamamlayacak eleman yapılması ve monte edilmesi gerekiyor. Aksi halde maalesef bu fonksiyon çalışmıyor. Dolayısıyla bu işi yapmak veya yaptırmak isteyen arkadaşlarım bunu dikkatine sunuyorum. Başka türlü bu çalışmıyor. Eksik devrenin tamamlanması lazım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.